Merhaba, bugün size motifli bir kağıt çanta anlatacağım. Yine benden örmemi istediğiniz bir çantaydı. Bana Instagram'dan ya da YouTube'dan yazıyorsunuz, şunu yapabilir misiniz diye. Ben de elimden geliyorsa, yapabiliyorsam yapmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bu çantada da sadece farklı bir motif kullandım. Yine yerleşim dizilimi aynı. Bana gönderdiğiniz örgüler herhangi birinin tasarımı olup olmadığını bilmediğim için bazen motiflerde değişiklik yapıyorum insanların hakkına girmemek için. Buradaki motifi de görmüşsünüzdür. Belki Beymen çantalarda kullanılıyor. Ben de bir tane yapıp astarsız şekilde satmıştım. Bunda da astar yapmadım ama astar nasıl yapılabilir onu da videonun içerisinde anlattım. Çantayı ördüğüm süre boyunca Ankara'da hava kapalı olduğu için böyle görünebilecek renklerle motifleri anlattım. Sonrasında kendi motiflerimizle çantamızı oluşturduk, saplarımızı oluşturduk. Çantada kullandığım ip miktarını ekrana sabitliyorum. 3 renk ip kullandım. Hasır renk, beyaz renk ve siyah renk. Hepsinden 100'er gram alsanız sizin için yeterli gelecektir. Sonrasında artacaktır. Onları da başka projelerde kullanabilirsiniz. Bobin halinde satılanlar, yumak halinde satılanlar genelde 250 gram oluyorlar. Ama ben gramajlı şekilde alıyorum ve kendim evde sarıyorum. O şekilde alabilirsiniz. Çantada baştan sona 3,5 milim tığ kullandım. Sadece kağıt iple değil, pamuk makrame ile, polyester makrame ile ve size motifte anlattığım gibi slim cotton plus iplerle örebilirsiniz. Bunlar da tok yapılı ipler ve çantanızı rahatça oluşturabilirsiniz. Videonun içerisinde sizinle bir tane şablon paylaşacağım. Çantanın şablonunu hazırladım. Orada herhangi bir kare motifi kullanabilirsiniz. İlla ki bu motifi kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz herhangi bir kare motifle bu çantayı oluşturabilirsiniz. Ben sapı örerek anlattım. Yine midye çantada anlatmıştım size. Onu da ekrana sabitlerim. Yapmak isterseniz onu da okla sağ tarafta gösteriyorum. 50 santimlik bir sap yaptım. Siz bunu istemezseniz farklı tekniklerle kağıt ip çanta sapı yapabilirsiniz. Ya da hazır çanta sapları kullanabilirsiniz. Çantayı da son kez şöyle göstermek istiyorum. İçi de bu şekilde. İstiyorsanız dediğim gibi astarlı şekilde kullanabilirsiniz. 17 tane motive ihtiyacımız var. Artık motif yapımıyla çantamıza başlayalım. Çantada motiflerde 3 renk kullanmıştım. Hasır rengi, beyaz renk ve siyah renk. Hepsinden 100'er gram alsanız yeterli gelecektir. Burada açık renklerle anlatacağım dediğim gibi çünkü kamerada görünmeyecek. Hava kapalı olduğu için. Birinci sırayı hasır rengiyle ördüm ve birinci sırada 4 tane zincir çekerek bir tane halka oluşturuyoruz. Normalde buradaki gibi slim koton iplerle yapsam, buradaki iple de bu çantayı oluşturabilirsiniz bu arada. Pamuk makrome ya da polyester makrome de kullanabilirsiniz. Normalde bunlarla yapsam sihirli halkayla başlar en son ortasını kapatırdım. Ama kağıt ipte ipi çektiğimde kopabileceği için 4 tane zincirle başlıyorum. Siz kağıt ipinize güveniyorsanız, kopmaz diyorsanız istiyorsanız sihirli halka da yapabilirsiniz. Yine 3,5 milim tığ kullanıyorum. Öncelikle sihirli halka yapar gibi küçük bir halka oluşturdum. Ben sihirli halkayı da böyle yapıyorum. Halkaya girdim, ipi aldım ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipi çekerek bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Onun üzerine 4 tane zincir çekiyorum. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim ve ipi aldım, ilmekten geçirdim. Zinciri bu şekilde yapıyoruz. 4 tane zincir çektikten sonra halkayı oluşturmak için birinci zincirin içine batıyorum. Zincirlerimiz V harfi şeklinde görünüyor. V harfinin ortasına battım, ipi aldım ve bekleyen ilmekten geçirdim. Sonrasında 3 zincir çekerek artık birinci sırayı yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Burada 4 zincirle oluşturduğum boşluğa halkaya giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Sadece başlangıcımız bu şekilde olacak. Sonra toplama işlemiyle devam edeceğiz. Arada bir zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan yapar gibi tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini alıyorum. İkisini tığın üzerinde bekletiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Yine ilk ikisini alıyorum. Sonra kalan 3 ilmeği tek de çekiyorum. Adam asıl motifi yapıyorduk biliyorsunuz. Onda birinci sırası bu şekildeydi. Birinci ve ikinci sırası. Aynı onun gibi yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığın üzerinde bekletiyorum. Tığın başına doladım.
halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini alıyorum. Sonra kalan 3 ilmeği tekle topluyorum. Buradaki ilmeği de örerken gizleyebiliriz. Arada bir zincir çektim. Başlarken 3 zincirle başladık. Yanına bir tane ikili trabzan yaptık. Sadece başlangıcımız böyleydi. Sonrasında aynı bu şekilde toplama işlemiyle devam edeceğiz. Aralarında bir zincirlik boşluk olacak. 3 tane grubumuzu yaptık. Toplam 8 tane grup olacak. Arada yine bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Oluşturduğum halkaya giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığda bekletiyorum. Tekrar tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini aldım. Sonra kalan 3 ilmeği tekte çektim. Arada bir zincir çekiyorum. Halkaya gir. Tığın üzerindeki 3 ilmeğin önce ikisini al. Tığın başına dola. Halkaya gir. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini al. Sonra kalan 3 ilmeği birlikte topla. 1, 2, 3, 4, 5 tane grubumuzu yaptık. 6.'yı yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Tığın üzerindeki 3 ilmeğin ikisini çektim. İkisini tığda bıraktım. Tığın üzerindeki 4 ilmeğin ikisini çektim. 3'ü tığın üzerinde kaldı. Kalan 3'ünü birlikte topluyorum. Arada bir zincir çektim. Tığın üzerindeki 3 ilmeğin ikisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Tekrar halkaya girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Kalan 3'ünü birlikte topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesini yaptık. Sonuncuyu yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım ve kalan 3'ünü birlikte topluyorum. Bu şekilde 8 tane grubu yaptık ve aralarda bir zincir çekiyoruz. Sıra sonunda ne yapıyorum? Yine bir zincir çekiyorum ve buradaki yaptığım ikili trabzan vardı. 3 zincirden sonra ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Bu şekilde birinci sıramızı bitirmiş olduk. İpi gevşettik. Motifi içinden geçirdim, sıkıladım ve ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Kağıt iple çalışırken de her aşamada iplerimi temizledim. O şekilde daha düzgün şekilde çalışabiliriz. Buradaki ipimiz zaten ilmeğimizi gizlemiştik örerken. Buradaki ipi de örgünün arkasında gizliyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Halkanın etrafından geçirerek ipimi gizliyorum. Bu şekilde temiz çalışırsanız sonrasında da rahat edersiniz. Bu şekilde birinci sıramızı bitirdik ve ipimizi kopardık. İkinci sırada yapacağımız işlem birinci sıranın aynısı aslında. Sadece bir zincirlik boşluklara 2 tane grup yapıyoruz. Arada bir zincirle 2 tane grup yapıyoruz. Aşağıda 8 tane olan grup sayısını yukarıda 16'ya çıkarmış oluyoruz. Öncelikle yine bir zincirle bir ilmek oluşturacağım. İpi aldım, döndürdüm. 3,5 milim tığla girdim ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doluyorum. Yine ikili trabzan yapar gibi. İstediğiniz herhangi bir zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Bir zincirlik boşluğa girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini alıyorum. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini aldım. Sonra kalan 3 ilmeği birlikte topladım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa tekrar giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini aldım. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Önce ikisini aldım. Sonra kalan 3 ilmeği birlikte topluyorum. Fark eden tek şey bir zincirlik boşluklara yine arada bir zincirle 2 tane grup yapıyoruz. Yani grup sayısını 2 katına çıkarmış oluyoruz. Aşağıda 3 zincirle başladığımız için başlangıcımız farklıydı. Burada ilmek yaparak ikili trabzanla başladık. Aynı şekilde gruplarımızı
toplama işlemiyle örüyoruz. Arada bir zincir çektim ve bir diğer boşluğa yine 2 tane grup yapacağım. 3 ilmeğin ikisini çek, ikisini tığda bırak. 4 ilmeğin ikisini çek, üçünü tığda bırak ve 3 ilmeği birlikte topla. Aşağıdaki işlemi aynı şekilde tekrar ediyoruz. Birinci sırada baştan sona göstermiştim. Burada da başlangıcını göstermiş oldum. 8 tane bir zincirlik boşluk var. Bir zincirlik boşluklara ikişer tane grup yapıyoruz. 2 tane grup yapıyoruz. Bir tane daha örüp size göstereceğim nasıl göründüğünü. Görüntüsü de bu şekilde. Bir tane grup yaptık. Araya bir zincir çektik. Aynı yere bir tane daha grup yaptık. Bir boşluktan diğerine atlarken de arada bir zincir çekiyoruz. İkinci grubu yaparken de arada bir zincir çekiyoruz. Bunu da kendi motifimizde kağıt çantada beyaz renkle yapmıştım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım ve kalan 3 ilmeği birlikte topladım. Arada bir zincir çektim. Aynı yere girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım ve kalan 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çektim ve buradaki tepeye kaydırıyorum. İlk yaptığım grubun tepesine kaydırıyorum. Tekrar ipimi gevşettim, motifi içinden geçirdim ve ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Yine ipimi gizleyeceğim. Burada gizlerken yine V harfi gibi görünüyor tepeler. Arka kanatlarından geçiriyorum. Burada örgünün arkasındaki kanatlardan geçiriyorum ki sonrasında üzerine de ben örgümü ördüğümde oraya sabitlensin. Bunu örgü bilenler biliyordur ama yeni başlayanlar ipini gizlemediğinde ipleri dışarı çıkabilir kullanırken. O yüzden bu şekilde gizleyebilirler. Buradaki ilmeği örerken gizlemiştim. Onu oradan temizliyorum. Ve buradaki ilmeği de yeteri kadar gizledim ve burada kesiyorum. Motifin 3. sırasını siyah renk kağıt iple ördüm. Burada görünmüyor. Dediğim gibi size görünen bir renkle anlatacağım. 3. sırada üçlü trabzanlar ve ikili trabzanlar kullanacağız. 3. sırada başlangıcımızı V gibi görünen yerlerin ortasına değil, bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekmiştik. Oradan başlıyoruz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. Bu sefer üçlü trabzan yapacağım. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekmiştim. Oraya giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Bu sefer üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzan ne demek? 3 kere de çıkılan bir trabzan demek. 2 trabzanı 2 kere de çıkıyorduk. Bunu 3 kere de çıkacağız. Onun için de tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte alıyorum. Aynı yere 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Birinciyi yaptık. Yine tığın başına doluyorum üçlü trabzan için. Bir zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte alıyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmeği de arkada gizliyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyorum. Tığın başına doladım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. 4 tane yaptım. 5.'yi de yapıyorum. Tığın başına doladım. Üçlü trabzan için. Aynı yere girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ördüm.
5 tane üçlü trabzanla başladık. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Buradaki V harfinin ortasındaki bir zincirlik boşluğa girdim ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan nasıl yapıyoruz? İkisini birlikte, ikisini birlikte. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa geldim ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa yine V harfinin ortasına denk geliyor. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. 5 tane üçlü trabzanla başladık ve sırasıyla 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra boşluklara sırasıyla 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekiyorum. Sonra yine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi üçlü trabzanlar buradaki V harfinin ortasına değil, bir boşluktan diğerine geçerken arada zincir çekmiştik, oraya denk geliyor. Tığın başına doladım ve 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Üçüncüyü yaptım, dördüncüyü yaptım ve beşinciyi yaptım. Bir tane kenarı bu şekilde bitirmiş olduk. Buraya bakarak aynısını tekrarlayabilirsiniz. Dört kenarı da aynı şekilde yapacağız. 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve bir sonraki boşluğa ikili trabzan yaptım. Mantığımız neydi? 5 tane üçlü trabzan yapacağız. 5 tane üçlü trabzandan sonra arada bir zincirlerle 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapacağız. 3 tane ikili trabzan yaptık sırayla. Arada bir zincir çektim ve buradaki bir sonraki boşluğa 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanların arasında sırasıyla 3 tane ikili trabzan olacak. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Ve bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan. Arada bir zincir çekiyorum. Ve bir sonraki boşluğa 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane kenarımız kaldı. 3 tane boşluğumuz var. Oraya da zaten ikili trabzanlar olacak. Arada bir zincir çektim. Sırasıyla ikili trabzanlarımı yapıyorum. İkili trabzanların arasında bir tane zincir var. Sıra sonunda bir zincir çektim ve buradaki yaptığım ilk üçlü trabzanın tepesine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar ipi halka yapıyorum. Motifi içinden geçirip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Kağıt ipte de böyle her sırada el ütüsüyle motifimi düzelttim. Şimdi hızlıca ipimi gizliyorum arkada. Bu şekilde 3. sıramızda bitirdik. Artık son sıraya geldik. Hasır rengiyle yaptığım son sıraya geldik. Burada sadece sık iğneler kullanacağız. Sık iğne içinde yine ilmek yaparak başlıyorum. Ta ilmek yaptım. Sık iğne yaparken tığın başına dolamıyoruz. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Buradaki 5 tane üçlü trabzan bizim köşemiz. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. 5 tane üçlü trabzan yapmıştık. Birincisinin tepesine giriyorum. Birincinin tepesine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum.
Sık iğne için tığın başına dolamıyoruz. Buradaki ilmekten kalan ipi de arada gizliyorum. Bir sonraki boşluğa girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Burada yapacağımız işlem tam ortaya denk gelen 3. trabzanın tepesine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Birinciye 1 tane yaptık. İkinciye 1 tane yaptık. Üçüncüye 2 tane yapacağız. Tam ortadaki 3. trabzanın tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. Aynı yere tekrar giriyorum ve ikinci sık iğne yapıyorum. Sonra sırasıyla dördüncüye 1 tane sık iğne yaptım ve beşinciye 1 tane sık iğne yaptım. Sonra aradaki bir zincirlik boşluk var. Bir zincirlik boşlukları çalışacağız. Bir zincirlik boşluklara da 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Sonra diğer boşluğa geçiyorum. Diğer boşluğa da 2 tane sık iğne yaptım. Bir diğer boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Boşluklara 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. 4 tane boşluğumuz var. 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. 4 tane boşluğa da sırasıyla 2 tane sık iğne yaptım. Sonra köşemiz var. 5 tane üçlü trabzan yapmıştık. Birincisine girip 1 tane yapıyorum. İkincisine girip 1 tane yapıyorum. Tam ortadaki 3. trabzanın tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bunun sebebi de birleştirirken sık iğnenin biri bu kenarın olacak, biri bu kenarın olacak. Birleştirmede baştan sona o kenarları kullanacağız kasma yapmaması için. O yüzden tam orta noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncünün tepesine 2 tane sık iğne yaptım. Dördüncüye 1 tane yapıyorum ve beşinciye 1 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane boşluk var. Sırasıyla boşluklara 2'şer tane sık iğne yapıyorum. Birinci boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. İkinci boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Üçüncü boşluğa 2 tane sık iğne yaptım ve dördüncü boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Sonra yine üçlü trabzanlar var. Birincisine 1 tane sık iğne, ikincisine 1 tane sık iğne, üçüncüsüne 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine dördüncüye 1 tane sık iğne ve beşinciye 1 tane sık iğne yaptım. Yine üçlü gruplar var. Birincisine 1 tane, ikincisine 1 tane, üçüncüsüne 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra dördüncünün tepesine 1 tane, beşincinin tepesine 1 tane yapıyorum. 4 tane boşluğum var. Onlara da 2'şer tane sık iğne yapalım ve sıranın sonunda düzgün bir bitiş yapalım. Bu şekilde. Burada herhangi bir kasma varsa ne yapıyoruz? El ütüsüyle düzleştiriyoruz. Tepeleri açarak motifimizi düzleştiriyoruz. Sıranın sonunda 2 tane sık iğne yaptım aynı yere. İpimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. İpi sıra sonunda yeteri kadar kestim ve düzgün bir bitiş yapacağız. Düzgün bitişten kastım sık iğnelerin tepesi V harf şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha V harfi oluşturacağız. Böylece dikerken de tığla birleştirirken de herhangi bir zorluk yaşamayacağız. Tüm görünümü eşitlemiş olacağız. İpimi kestim. Birinci sık iğneyi bırakıyorum. İkinci sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Tepeye arkadan girdim. İpi alıp arkaya çekiyorum. Örgünün arkasına çektim.
Burada da son yaptığım sık iğne var. V harf şeklinde görünüyor. Sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Bu şekilde. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. Ben burada neden birinci sık iğnenin tepesini bıraktım da ikinciden başladım? Eğer ben birincinin tepesine yapsaydım bu kaydırma da bana bir tepe oluşturuyor. Fazladan bir tane tepe olmuş olacaktı. Benim her kenarda 14 tane sık iğnem var. Burada 15 tane olmuş olacaktı. 15 tane olmaması için ikinci sık iğnenin tepesinden arkasından girdim ve bir tane tepe oluşturdum. Oluşturduğum tepe de ilk sık iğnenin tepesi olmuş oldu. Tepe sayım aynı kalmış oldu. Sonrasında ipi arkada bir zincirle sabitliyorum ve örgünün arkasında yine ipimi gizliyorum. Bu şekilde motifimizi hazırlamış olduk. Aynı motiften 17 tane yapıyoruz ve artık şablondaki gibi çantamızı oluşturmaya başlıyoruz. Çantanın motif yerleşimi bu şekilde, şablon halinde de paylaşacağım. İstiyorsanız bu şekilde de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Size verdiğim şablona göre motifleri yerleştirdim. Artık birleştirme işlemine geçeceğiz. Birleştirme işlemi sizin zevkinize kalmış. Farklı birleştirme şekilleri sadece görünüm farkı yaratıyor. İstiyorsanız iğne iplikle dikebilirsiniz, istiyorsanız tığ ile birleştirebilirsiniz. Sadece benim verdiğim sayıları uymanız yeterli. Karşılıklı hangi sık iğneleri almanızı söyleyeceğim. Siz ister iğne ile ister tığ ile birleştireceksiniz. Ben yine tığ ile birleştireceğim. Çünkü tığ ile birleştirmek bana daha konforlu geliyor. İğne ile birleştirmekten çok fazla hoşlanmıyorum. Elimdeki yumak bitene kadar ip koparmadan istediğim yere kadar birleştirebiliyorum. Size kendinize uygun gelen hangisi ise hangisiyle daha kolay birleştiriyorsanız o şekilde birleştirebilirsiniz. Size verdiğim sayılarla birleştirme mantığıyla iğne ile de tığla da birleştirebileceksiniz. Öncelikle soldan sağa doğru birleştireceğiz. Sonra arada kalan boşluk kısımlarını birleştireceğiz. Yine hırkalarda, yeleklerde yaptığımız işlemi yapacağız. Sizinle beraber hırkalar, yelekler de yaptık. Yine birleştirmelerimizi yapmıştık biliyorsunuz. İğne ile de diktiğimiz oldu, tığla da diktiğimiz oldu. Oradaki motiflerde de köşede 2 tane zincir vardı. İkinci zincirlerle başlıyorduk, birinci zincirlerle bitiriyorduk. Burada da aynı işlemi yapacağız. Soldan sağa birleştirmemi yapacağım. Önce ortadaki 4 tane motif birleştirmek istiyorum. Hırka ya da yeleklerin motiflerini birleştirirken köşede 2 tane zincir vardı. Buradaki köşelerde de 3. trabzanın üzerinde 2 tane sık iğne var. 4. sırada köşelerde 2 tane sık iğne yaptık. Bir tane sık iğne bu kenara ait, bir tane sık iğne bu kenara ait. Başlarken ikinci sık iğnelerin tepesiyle başlayacağız, biterken birinci sık iğnelerin tepesiyle biteceğiz. Çünkü buradaki birinci sık iğneler buradaki kenara ait, buradaki ikinci sık iğneler de buradaki kenara ait. Her sık iğneyi kendi kenarıyla birleştireceğiz. Köşedeki ikinci sık iğneden itibaren sayıyorum. 14 tane sık iğneyi birleştiriyorum. Her kenarda 14 tane sık iğne var. İkinci sık iğnenin tepesiyle başlıyorum. Birinci sık iğnenin tepesiyle bitiriyorum. İğne ile de birleştirirseniz, tığ ile de birleştirirseniz, benim verdiğim sayılara uyarsanız herhangi bir kasma olmayacaktır. Yine birleştirmeyi 3,5 milimle yapacağım ve son sıradaki hasır rengiyle yapacağım. Yelekleri, hırkaları karşılıklı iç kanatları alarak birleştiriyorum. Ama burada kağıt ip olduğu için sonrasında daha sağlam olsun, böyle herhangi bir kopma yaşanmasın diye sadece tepeleri alarak birleştirmek istiyorum. Birleştirme yapmam için bir tane ilmek yapmam gerekiyor. Onun için de ipi aldım, döndürdüm ve bir zincirle bir tane ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipi çok fazla kısa tutmuyorum ki sonrasında gizleyebileyim. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkinci sık iğnelerin tepesiyle başlıyorum. Sağda ikinci sık iğnenin tepesi, solda ikinci sık iğnenin tepesi. Burada birinci sık iğneyi bıraktım. İkinci sık iğnenin tepesinden giriyorum. İlmeği aldım ve geçirdim. Karşılıklı kaydırmalarla birleştireceğiz. İğneyle de dikiyorsanız tüm tepeyi almaya çalışın bu şekilde. Sadece iç kanatları ya da dış kanatları aldığınızda kağıt iplerde kopma olabiliyor. O yüzden daha sağlam olsun diye bu şekilde tüm tepeyi alıyorum. İlmeği aldım ve ikinci sık iğnenin tepesinden geçirdim. İpi burada tutuyorum. Birinci sık iğneyi bıraktım. İkinci sık iğnenin tepesine giriyorum. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. Burada yapacağımız işlem elimizi sıkmamak. Ne buradaki tığı sıkıyorum ne buradan geçen ipi sıkıyorum. Gevşek gevşek birleştiriyorum. Sonra bir sonraki
sık iğnenin tepesine girdim sağda. Solda da bir sonraki sık iğnenin tepesine giriyorum. İpi aldım. Soldaki sık iğnenin tepesinden geçirdim. Sağdaki sık iğnenin tepesinden geçirdim ve bekleyen ilmekten geçirdim. Sağda bir sonraki sık iğnenin tepesine giriyorum. Solda bir sonraki sık iğnenin tepesine giriyorum. İpimi arkadan aldım. Sırasıyla tepelerden geçirdim ve bekleyen ilmekten geçirdim. Elimi hiç sıkmıyorum. Sıkarsam kasma yapar. Sağda bir sonraki sık iğnenin tepesine girdim. Solda bir sonraki sık iğnenin tepesine girdim. Arkadan ipimi aldım ve sık iğnelerin tepesinden geçiriyorum. İlmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. İlmek kaydırmayla birleştirme yapıyorum. İp koparmadan birleştiriyorum. Sırasıyla sağdaki sık iğneye girdim. Soldaki sık iğneye girdim. İpi aldım ve tepelerden geçirdim. Yeni başlayanlara göstermek için yavaş yapıyorum. Elimdeki tığı sıkmıyorum. Buradaki ipi gevşek tutuyorum. Bir sonraki sık iğneye girdim. Bir sonraki sık iğneye girdim. İpi tepelerden geçirdim ve bekleyen ilmekten geçirdim. Sonraki sık iğne tepesi, sonraki sık iğne tepesi. Tepelerden kaydırıyorum ve ilmekten kaydırarak birleştiriyorum. Bu işlemi köşedeki birinci sık iğneye kadar yapıyoruz. Çünkü başlarken ikinci sık iğnelerin tepesiyle başlıyoruz. Biterken birinci sık iğnenin tepesiyle bitiyoruz. Tüm çanta boyunca aynı işlemi yapacağız. O yüzden iyice pekişmiş olacak. İğne ile de dikiyorsanız benim verdiğim sayılara uyuyorsunuz. Sonrasında istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Köşedeki birinci sık iğneye kadar sağdaki sık iğnenin tepesine giriyorum. Soldaki sık iğnenin tepesine giriyorum. Tepelerden ipimi kaydırıyorum ve ilmekten kaydırıyorum. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Anlatırken birinci sık iğnelere de gelmiş oldum. Her seferinde de el ütüsüyle bu şekilde tepeleri açıyorum. Zaten gevşek gevşek yapıyorum. Bir de kasma yaptıysa böyle bu şekilde düzeltiyorum. Birleştirmemiz de yine V harfi şeklinde görünüyor. İkinci sık iğnelerle başladık. Sırasıyla devam ettik. Şimdi birinci sık iğnelere geldik. Köşede 2 tane sık iğne vardı. Bitirirken birinci sık iğnelerle bitiyoruz. Sağda birinci sık iğnenin tepesine girdim. Solda birinci sık iğnenin tepesine girdim. İpi aldım. Soldaki tepeden geçirdim. Sağdaki tepeden geçirdim. Ve bekleyen ilmekten geçirdim. Artık 2 tane kenarı birleştirmiş olduk. Sonra bir sonraki motife geçebilirim. Üst üste ben 2 tane de birleştirsem, 200 tane de birleştirsem mantığımız değişmeyecek. Bir üst motifte de ikinci sık iğnenin tepesiyle başlayacağım. Birinci sık iğnenin tepesiyle bitireceğim. Tekrar bir üst motife geçeceğim. İkinci sık iğnenin tepesi, birinci sık iğnenin tepesi. Bu şekilde 4 tane sırayı üst üste birleştireceğiz. En son birinci sık iğnelerin tepesiyle birleştirdik. Bu şekilde ilmeklerin tepesini de açtık. El ütüsüyle düzelttik. Artık bir üst motife geçiyoruz. Her zaman sağdan başlıyorum. Birinci sık iğneyi bıraktım. İkinci sık iğnenin tepesinden giriyorum. Solda da birinciyi bıraktım. İkinci sık iğnenin tepesine giriyorum. Ve tekrar tepelerden ipimi kaydırıyorum ve ilmekten ipimi kaydırıyorum. Bu şekilde yine sıra sonunda birinci sık iğnenin tepesinde bitiriyorum. Önemli olan sağda hangi sık iğnenin tepesini alıyorsam solda da onu alıyorum. Her kenarda 14 tane sık iğne vardı. Sırasıyla 14'üne de batıp kaydırma yapıyorum. Yine ikinci sık iğnelerle başladım ve birinci sık iğnelere kadar geldim. En son biterken birinci sık iğnenin tepesini alıyorum ve bitiriyorum. İkinci sık iğnelere geçmiyorum. Çünkü onlar bu kenarın sık iğnesi. En son birinci sık iğnelerin tepelerinde
aldım ve kaydırdım. Size 2 sırada birleştirmeyi gösterdim. Artık üst üste bunu 4 sıra yapacağız. 3. sırayı yapacağız ve sonra 4. sırayı yapacağız. 3. sırayı da aynı şekilde yapalım. 2. sık iğnelerle başlayalım. 1. sık iğnelerle bitirelim. Sonra 4. sıraya başlayalım. 2. sık iğnelerle başlayalım. 1. sık iğnelerle bitirelim. Sırasıyla 1, 2, 3, 4 tane motifi birleştirdim. En son 1. sık iğnelerin tepesini aldım ve bir zincir çekip ipimi koparabilirim. Yeteri kadar ip bırakıyorum, sonra onu gizleyeceğiz. Şablondaki gibi birleştireceğiz. O yüzden kaydetmenizi istemiştim. Yerleşimimiz bu şekildeydi. Karşılıklı 4 tane motif birbirine birleştirdik. Yine buradan başlayarak karşılıklı 4 tane motif birleştireceğim. Sonra kalan ikişer motifi birleştireceğim. Artık aradaki boş kısımlarımız kalacak. Onları da yukarı doğru birleştireceğim. Şu an burası sanki bozukmuş gibi görünüyor. Bu ütüyle düzelecek. Kağıt ütülenen bir ip biliyorsunuz. Elimize aldık. Yapısı da bozuldu. O yüzden ütüyle burayı düzleştireceğiz. Size bozuk gibi görünmesin. Birleştirme mantığını anlattım. 2. sık iğnelerle başlıyoruz. 1. sık iğnelerle bitiriyoruz. Bu şekilde siz de önce 4 tane motifi birleştirin. Sonra kalan ikişer motifi birleştirin. Sonra aradaki boş kısımlarını kapatmaya geçelim. Öncesinde soldan sağa doğru birleştirmelerimizi yapmıştık. Arada açık kısımlarımız kalmıştı. Onları da bu şekilde birleştirecektik. Ben size gösterebilmek için burayı birleştirmedim. Diğer yerleri birleştirdim. Şimdi burayı nasıl birleştireceğiz size göstereceğim. Aynı şekilde birleştireceğiz. Dikenler de aynı şekilde dikecekler. Tek fark, bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekeceğim ki burada kasma yapmasın. Buradaki boşluk kısmını kapattıktan sonra tek bir parça elde edeceğiz. Görüyorsunuz, parçamız şu an kötü durumda duruyor. Ütüledikten sonraki halini göreceksiniz. Kağıt ipte ütü çok önemli. Buharlı şekilde yüksek ısıda ütülüyoruz. Örgünün ters tarafından ütülüyoruz. Yine aradaki boşluk kısımlarını kapatmak için de ilmek yaparak başlıyorum. Bir zincirli bir ilmek yaptım. İlmeği tığdan çıkartıyorum. Birleştirme mantığımız neydi? 2. sık iğnelerle başlıyoruz. 1. sık iğnelerle bitiriyoruz. Zaten biz burada birleştirme yaparken sık iğnenin birini kullandık. Diğer sık iğneyle başlıyoruz. Yani bu kenarın sık iğnesini kullandık. Buradaki kenarın sık iğnesiyle başlıyoruz. Ve yukarı doğru 14 tane sık iğneyi karşılıklı birleştiriyoruz. 1. sık iğneyi burada kullanmıştım. Burada 2. sık iğnedeyim. Tepesine girdim. Ve ipi aldım. Solda da 1. sık iğneyi bırakıyorum. 2. sık iğnenin tepesinden giriyorum. Ve kaydırıyorum. Yine aynı şekilde tepelere giriyoruz ve kaydırmayla birleştiriyoruz. Yine 1. sık iğneye kadar geliyorum. Yine buradan birleştirmeye başladım ve yukarı kadar geldim. En son 1. sık iğnelerin tepesini aldım ve bir üst motive geçmem gerekiyor. Burada tek fark eden şey, arada bir tane zincir çekiyorum ki buradaki kaydırma noktasını geçebileyim. Bir zincir çekmeden ben yukarı çıkarsam kasma yapar, kötü görünür. O yüzden arada bir zincir çekiyorum. Arada bir zincir çektim. Yine zaten burada 1. sık iğneleri kullanmıştık. 2. sık iğnelerle başlıyorum. 2. sık iğnelerle başlıyoruz. 1. sık iğnelerle bitiriyoruz. Karşılıklı tepeleri alıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Bu bizim tek parça oluşturmak için son birleştirmemiz. Artık sonra çanta formuna getireceğiz. Yine 1. sık iğnelerin tepesine kadar gelelim. Onları da karşılıklı alalım. Yine 1. sık iğnelerin tepesine aldım ve sıra sonunda bir zincir çektim ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Böylece tek bir parça elde etmiş olduk ve parçamız şu an yamuk şekilde duruyor. Öncelikle yapacağım işlem, buradaki ipleri gizleyeceğim ve sonrasında örgünün arkasından, böyle kağıt ipin arkasından yüksek ısıda buharlı şekilde ütüleyeceğim. Ben bir tane ipi nasıl gizlediğimizi göstereceğim. Sonra diğerlerini ona göre gizleyeceğiz. Burada en son bir zincir çekip ipimi koparmıştım. Ben burada tekrar gizlerken bir zincir çekeceğim ve
istediğim yerden geçirerek gizleyeceğim. Ben bir zincir çekip sabitlemesem arkaya, gördüğünüz gibi ipim buradan sökülür ve baştan aşağıya başladığımız yere kadar ipimiz sökülerek devam eder. O yüzden buradaki ipi çekiyorum. İpi örgünün arkasına öncelikle aldım. Burada bir zincirle sabitliyorum. İpi aldım. İlmekten geçirdim ve bir zincirle buraya sabitledim. Artık ben örgüye devam ettiğimde de sonrasında kullandığımda da herhangi bir sökülme yaşanmayacak. Diğer iplerde de bir zincirle sabitlemeyi unutmayın lütfen. Sonrasında artık iplerin arasından geçirerek gizleyebilirim. Aşağıdaki siyah motifin iplerinden de geçiriyorum ki daha sağlam olsun. Zaten sonrasında ütüyle de üstüne baskı yaptığımızda iyice oraya sabitlenecek. Sonrasında kalan ipi kesiyorum. Bu şekilde artık tüm iplerimizi gizleyelim ve sonrasında artık çantayı oluşturmaya geçelim. Size gösterdiğim gibi ipleri gizledim. Artık örgünün arkasını çevireceğim. Ve buharlı şekilde yüksek ısıda parçamı ütüleyeceğim. Sonrasında göreceksiniz ne kadar düzeldiğini. Artık sonrasında çanta formunu vereceğiz. Burası parçamızın ters kısmı, burası düz kısmı. Ütüledikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık çanta formuna getireceğiz. Bundan önce istiyorsanız astarlama yapabilirsiniz. Benim elimde şu an astar malzemesi yok. Olsaydı ne yapacaktım? Şimdi buradaki tahtayı, çekimde kullandığım tahtayı astar olarak düşünün. Üzerine tek parça halinde çantayı koydum. Kenarlardan 1 santim bırakarak fazladan kumaşlarımı kesiyorum. Bu şekilde kalıp çıkartıyorum. Sonra 1 santimlik kısmı kıvırıp artık astarı çantanın iç kısmına dikmeye başlıyorum. Makineniz varsa makineyle, yoksa elinizle dikebilirsiniz. Sonrasında artık bu şekilde birleştirdiğimizde, bu yanları kapattığımızda astarlı bir çantaya ulaşmış olacaksınız. Tek parça halinden artık çantamızı oluşturmaya başlıyoruz. Bu şekilde burası bizim düz yüzümüz. İkiye katladım. Ters yüzleri birbirine bakıyor. Burada birleştirme yapacağımız yer sağda ve solda. Burada 2 tane motif var, görüyorsunuz. Buradaki motifi birleştirmeyeceğiz. Burası ağız açıklığı olarak kalacak. Buradaki ikinci motiflerden itibaren birleştireceğiz. Burada da bir tane motif görüyorsunuz. Bir kenarı buraya birleşecek, bir kenarı buraya birleşecek. Yine solda da aynı şekilde 2 tane motif görüyoruz. Buradaki motifi birleştirmeyeceğiz. Burası bizim ağız kısmımız. Yine ikinci motiften birleştirmeye başlıyoruz. Buradaki bir kenarı buraya, bir kenarı da buraya birleştiriyoruz. Bir tarafı yapalım, diğer tarafı da ona göre yapalım ve hızlı şekilde artık çantamızı bitirelim. Burada bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum yine. İpimi çok kısa bırakmıyorum ki sonradan gizleyebileyim. Buradaki birleştirme işlemi tek seferde yapamayacağım. Öncelikle yukarıdan aşağıya birleştirmeye başlıyorum. Sonra buradaki 2 motif birleştireceğim. Sadece bir tane kenar kalacak birleştirmediğimiz. Tekrar ipimi koparacağım. Buradan birleştirmeye başlayacağım. Tek seferde birleştiremiyoruz. Buradaki sol taraftan başlayalım. Bu sefer birleştirmeye buradaki kaydırma noktalarından başlayacağım. Normalde ikinci sık iğnelerden başlıyorduk. Bu sefer kaydırma noktalarına gidiyorum ki V harf şeklinde görünüyor. Son yaptığımız kaydırma. Oraya batıyorum. Ve ilmeğimi oradan geçiriyorum. Solda da en son yaptığım kaydırma V harf şeklinde görünüyor. Oradan da geçiriyorum. Ve kaydırdım. Birleştirmeye kaydırma yerlerinden, 2 motifin birleştirdiğimiz yerlerinden başladım. Sonra yine sırayla sağda ikinci sık iğnenin tepesi, solda ikinci sık iğnenin tepesi. Sırasıyla karşılıklı sık iğne tepelerini alıyorum. Kağıt ip zor biliyorum, yeni başlayanlar zorlanacaktır. Ama eliniz alıştıkça bu şekilde
Hızlı hızlı yapacaksınız. Tığ sıkmıyorum. İpi gevşek tutuyorum. Sıkı sıkı yaparsam burada kasma yapacaktır. Yine birinci sık iğnelere kadar geliyorum. Birinci sık iğnelerin tepesine aldım en son. Başlarken ne yaptık? İkinci sık iğnelerle başlamadım. Buradaki iki motifin birleşim yerleri var. Kaydırma yaptığımız yerleri var. Sağda en son kaydırma yaptığım yere battım. İpimi oradan çektim, ilmeğimi. Sonra solda yine kaydırma yaptığım yere battım. V harfinin ortasına battım. Ve oradan birleştirmeye başladım. Şimdi yine birinci sık iğnelere geldik. Burada istiyorsanız bu tarafa doğru, istiyorsanız bu tarafa doğru ilerleyebilirsiniz. En son birinci sık iğneleri aldım. Bu tarafta birinci sık iğneyi bıraktım. İkinci sık iğnenin tepesinden giriyorum. Ve ipi alıp karşıya çektim. En son birinci sık iğnelerin tepesine girmiştik. Buradan aşağıya doğru birleştireceğim. O yüzden sağdaki motifte ikinci sık iğnenin tepesine kaydırdım. Soldakinde de ikinci sık iğnenin tepesine giriyorum ve ipimi kaydırıyorum. Yine karşılıklı şekilde sık iğnelerin tepesine girerek kaydırma ile birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Orada da yine en son birinci sık iğnelerin tepesine alıp bırakmayacağız. Birleştirme yerlerine de batacağız ki arada boşluk görüntüsü olmasın. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Devam ettik ve yukarıdan aşağıya doğru birleştirdik. Buradaki açıklık var. Burayı sonra kapatacağız. Dediğim gibi en son birinci sık iğnelerin tepesine aldım. Burada bir zincir çekip ipimi koparırsam burada bir boşluk görüntüsü olacak. Buradaki boşluk görüntüsünü istemediğim için hırkalarda ne yapıyoruz? Koltuk altında yedirme yaparken orada da boşluk görüntüsü istemediğimiz için birleştirme yerlerine de batıyoruz. Sağda en son birleştirme yaptığım yer V harf şeklinde görünüyor. Oradan bir kanat aldım. Soldan da birleştirme yerinden bir kanat aldım ve en son kaydırmayla bitiriyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Şimdi arada boşluk olmadığını göreceksiniz. Bir zincir çekmiştim. İpimi arkada gizleyeceğim. O yüzden ipi örgünün arkasına çekiyorum. Buradan örmeye başlamıştık. Buraya kadar geldik. En son birleştirme yerlerine de battık. Görüyorsunuz arada herhangi bir boşluk yok. Boşluk olmaması için birleştirme yerlerine de batıyoruz. Şimdi burada tek bir birleştirmediğimiz yer kaldı. Orayı da birleştirelim. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Birleştirmeye buradan aşağıya doğru devam edeceğim. Ben buradan yapacağım. Diğer taraftan zorlanacaktım çünkü buradan aşağıya doğru ineceğim. İkinci sık iğnenin tepesine girdim. İlmeğimi aldım ve geçiriyorum. Solda da ikinci sık iğnenin tepesi ve kaydırmayla birleştiriyorum. Sırasıyla yine tüm tepeleri batalım. En son birinci sık iğnelerin tepesini alalım ve yine birleştirme yerinde nasıl birleştireceğiz onu size göstereyim. Buradan aşağıya doğru devam ettik. En son birinci sık iğnelerin tepesini aldım. Yine kaydırma yerlerindeyiz. Yani iki motifin birleşim yerlerindeyiz. Onların tepesi de kaydırma yaptığımız yerlerde V harfi şeklinde görünüyor. Sağdan bir kanat alacağım, soldan bir kanat alacağım. İstiyorsanız tüm tepeyi de alabilirsiniz. Sağdan V harfinden bir kanat aldım. Soldan bir kanat aldım. Ve tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekiyorum. Tekrar bir zincir çektim. İpimi koparıp arkada artık gizleyebilirim. İpi örgünün arkasına çektim. Burada da herhangi bir boşluk görünmüyor. Onları ben sonra gizleyeceğim. Biliyorsunuz arkada da gizlerken birer zincir çekiyoruz ve iplerimizi oraya sabitliyoruz. Artık bu tarafta da aynı işlemi yapalım.
Yapacağımız işlemle buradaki iki motif birbirine birleştirmiyoruz. Burası bizim sap gelecek ağız kısmımız. Buradaki iki motiften birleştirmeye başlıyoruz. İster önce bu tarafı, istiyorsanız bu tarafı birleştirin. Sonra geri kalan açıklığı birleştirirsiniz. Şimdi diğer tarafta yaptığım gibi buradan başlayacağım. Buraya kadar iki kenarı birleştireceğim ve kalan kenarı sonra birleştireceğim. Onu da yapalım, artık ağız kısmında sık iğne geçmeye başlayalım. Diğer tarafta da aynı size gösterdiğim gibi iki tane motifi birleştirmeden bıraktım. Buradan başladım ve buraya kadar birleştirdim. En son bir zincir çektim. İpimi arkada gizleyeceğim. Sonra kalan kenarı da bu şekilde birleştirdim. Yine bir zincir çektim. Birleştirme noktalarını aldıktan sonra ipi arkaya çekeceğim ve iplerimi gizleyeceğim. Öncelikle yapacağımız işlem, iplerimizi arkada gizleyelim. Sonrasında bir sıra sık iğne geçelim ağız kısmından ve iç kısmından ütüleme yapacağız. Siz astar geçtiyseniz, astar yaptıysanız belki astarınız ütülenmeye müsait değildir. Bazıları çünkü ütülenmiyor. O zaman siz ne yaparsınız? Örgünüzün ön tarafından üzerine bir tane bez koyarsınız. İnce bir bez. Bizim annelerimiz mesela tülbent koyar da ütülerdi. Onun gibi ince bir bezle üzerinden ütüleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle iplerimizi içeride gizleyelim ve ağız kısmından sık iğne geçelim. Tüm ipleri içeri çektim ve içeride gizledim. Artık çantamız kabaca hazır aslında. Şimdi ağız kısmından sık iğne geçeceğiz. Hem birleşim yerlerini düzeltmiş olacağız yine, hem de ağız kısmını toparlamış olacağız. Sık iğne yapmak için de yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Sık iğne geçmeye ağzın herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Sonrasında yine düzgün bir bitiş yapacağız. Tüm tepeler eşit şekilde görünecek ama bitişimiz, başlangıcımız yine çok da göze batmayacak bir yere denk gelsin istiyorum. O yüzden buradan başlayacağım. Sık iğne yapmak için tığın başına dolamıyorum. Tepeye girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Buradaki ilmekten kalan ipi de gizleyebilirim. Bir sonraki tepeye girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. Sırasıyla tüm sık iğnelerin tepesine sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğneleri de çok sık sıkı yapmıyorum ki ağız böyle güzel şekilde görünsün. Kasma var gibi görünmesin. Buralar zaten hep sık iğne. Sık iğnelerin üzerine sık iğne yapalım ve birleştirme yerine kadar gelelim. Sık iğne üzerine sık iğne yaparak geldim. Burada en son birleştirme yerindeyim. İki motifin birleşim yeri var. Kaydırma yaptığımız yerler var. Yine V harf şeklinde görünüyor. V'nin tam ortasına batacağım. En son kaydırma yaptığım yere batacağım. Bir tane sık iğne yapacağım. Tam buradaki orta noktaya bir tane sık iğne yapacağım. Ve buradaki birleştirme yerine, kaydırma yerine V'nin ortasına bir tane sık iğne yapacağım. Sık iğne geçmemizin amacı buradaki bozuk zemini düzeltmemiz. Görünümü eşitlemek. Burada tam V harfinin ortasına giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Burada tam ortaya battım. Motiflerin tepesine bir tane sık iğne yaptım. Ve burada da yine V harfinin ortasına battım. Ve bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında yine sık iğne üzerine sık iğne olarak devam ediyorum. Birleştirme yerlerinde de kaydırma noktalarına batarak oraları düzeltiyoruz. Şöyle gösteriyorum. Burayı da böyle bu şekilde düzeltmiş olduk. Sonrasında ütülediğimizde çok güzel bir görüntü olacak. Şimdi örmeye devam ederken ütüsü bozuldu. Sap kısmını takmadan tekrar ütüleyeceğiz. Ve o şekilde saplarımızı takacağız. Siz hazır kullanıyorsanız bu aşamada işiniz daha kolay. Ütülersiniz ve saplarınızı dikersiniz. Çantanızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Benim gibi astarınız yoksa ve sonradan astarlama yapacaksanız onu nasıl yapacaksınız? Onu da söylerim size. Sonradan da astarlama yapmak mümkün tabii ki. Yeni başlayanlar için tekrar ediyorum, kendilerini kontrol etsinler. Buradan sık iğne örmeye başladık. Sık iğne üzerine sık iğne yaptık.
Buradaki birleşim yerlerine sık iğne yaptık. Tam ortasına buradaki ortaya sık iğne yaptık ve birleşim yerine sık iğne yaptık. Yine sık iğne üzerine sık iğne olarak devam ettik. Burası bizim çantamızın tam ortası. Burayı 3 tane sık iğne ile geçtik. Burası çantamızın kenarı. Burayı 3 tane sık iğne ile geçmeyeceğiz. Tüm birleşim yerlerine batmayacağız. Sadece aşağıdan gelen birleşim yerine batacağım ve yine sık iğne örmeye devam edeceğim. Hepsine batarsam burada bir bombelik olur. O yüzden onu istemiyorum. Sadece buradan gelen yere batıyoruz. Ortalarda 3 tane yere batacağız. Kenarlarda 1 tane yere batacağız. Aşağıdan gelen kaydırma noktasına batacağız. En son sık iğne üzerine sık iğne yaptım. Buradan gelen kaydırma noktaları var. V harfi şeklinde görünüyor. En son V harfinin ortasına battım. İpimi aldım ve sık iğne yapıyorum. Burada zorlanabilirsiniz. Yavaş yavaş yaparsınız. İpiniz takılabilir. Sık iğnemi yaptım. Yine buradan sık iğne örmeye devam ediyorum. Çantanın ortasına kadar geleceğim. Orayı 3 tane sık iğne ile geçeceğim. Buradaki o keskinliği bozmak istemediğim için tüm birleşim yerlerine batmadım. Sadece aşağıdan gelen birleşim yerine battım. Bir yine bu şekilde V harfi şeklinde görünüyor. Açıklık. Ağız kısmında tüm birleşim yerlerini göstermek istiyorum. Yine diğer birleşim yerine kadar, ortaya kadar gelelim. Orayı da beraber yapalım. Yine sık iğne üzerine sık iğne yaptım. Son sık iğnenin üzerine de sık iğne yaptım. Burada ne yapacağım? Birleşim yerine son V harfinin içine bir tane sık iğne yapacağım. Burada tam ortada boş geri görünüyor. Görüyorsunuz. Tepesi var. Tepeye bir tane sık iğne yapacağım. Ve birleştirme yerine sık iğne yapacağım. 3 tane sık iğne ile geçeceğim. Burada son V harfinin içine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Burada motiflerin tepesine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Ve burada da son V harfinin içine girdim. Ve sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne ile geçtim. Yine sık iğne üzerine sık iğne örerek devam ediyorum. Son bir birleştirme yerimiz var kenarda. Oraya da bir tane sık iğne ile geçeceğiz. Onu da göstereceğim. Sonra düzgün bir bitiş yapacağız ve çantamızı iç kısmından buharlı şekilde ütüleyeceğiz. Buradaki orta noktayı geçtik. 3 tane sık iğne ile örerek devam ettim ve son birleştirme yerindeyim. Buradaki kenarda ne yapıyoruz? Sadece aşağıdan gelen kaydırma noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. En son kaydırma yaptığım yere V harfi gibi görünen yere batıyorum. Ortasına battım ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Artık sıra sonuna geldik. Düzgün bir bitiş yapacağız. Son sık iğneye de bir tane sık iğne yaptım. İpi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Burada birinci sık iğnenin tepesinden girebilirim. Daha demin yaptığım gibi ama burada arkada ilmeğimi biraz büyük bırakmışım. Onun görünmesini istemiyorum. O yüzden ikinci sık iğnenin tepesinden giriyorum. İpi aldım, arkaya çektim. Ve burada da son yaptığım sık iğne var. Onun arka kanadından girdim. Ve bu şekilde bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Sonra ipimi arkada gizliyorum. Bir zincirle buraya sabitledim. Çantanın sapını yapabilmek için yeteri kadar ip bırakıyorum. Burada dikebilecek kadar ip bıraktım. Ve sihirli halka yapıyorum. Halkaya girdim. Bir tane zincir çektim. Ve halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Buradaki ipimi kapatıyorum. Çok fazla çekiştirmeyin, burada kopabilir. Zaten burasını dikeceğim için çantanın içinde kalacak, çok da önemli değil. Burada 6 tane sık iğne yaptık. Birincisinin tepesine geldim. Sık iğne yapıyorum. İkinciye sık iğne yaptım.
Üçüncüye sık iğne yaptım. Dördüncüye sık iğne yaptım. Beşinciye sık iğne yaptım. Ve 6. sık iğnenin tepesine sık iğne yaptım. Yani bir tur dolanmış oldum. Ben sapımı ördükçe bu 6 tane sık iğneyi kaybetmeyeceğim. Ben sonrasında 5 tane ya da 4 tane yapmaya başladığımda ya da fazladan batıp 7 tane yapmaya başladığımda göreceksiniz sapımız böyle dengesiz şekilde ilerleyecek. Düz şekilde ilerlemeyecek. O yüzden ister sayarak ilerleyin, istiyorsanız buraya bir tane işaretleyici takın, o şekilde ilerleyin. 6 tane sık iğneyi kaybetmiyoruz. Bir sıra 6 tane sık iğnenin tepesine batarak dolandık. Şimdi yapacağımız işlem burada V harfi şeklinde görünüyor. Dıştaki kanadını ve onun altındaki çizgiyi alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Tüm tepeyi almayacağım artık. Dıştaki kanadı var. V harfinin dıştaki kanadı var. Ve onun altında bir tane çizgi var, görüyorsunuz. İkisine birden battım ve sık iğne yaptım. Bir sonrakine geldim. V harfi şeklinde görünüyor. Tüm tepeyi almıyorum. Dıştaki kanadını aldım ve altında bir tane çizgi var. Ona da battım ve sık iğne yapıyorum. Yine elimi sıkı sıkı yapmıyorum. V harfi var. Dıştaki kanadını aldım ve onun altındaki çizgiye battım. Burada sıkı sıkı yaparsanız zaten çizgilere girmeniz de zorlaşacaktır. Bir tane sık iğne yaptım. Artık sapımız bitene kadar dış kanada ve çizgiye batarak ilerliyoruz. Sıradakinin dış kanadına battım. V harfi şeklinde dış kanadı aldım ve dış kanadın altında bir tane çizgi var. Ona batıyorum. İki ipi birden aldım ve sık iğne yaptım. Sapımızı sık iğnelerle oluşturacağız ve artık istediğimiz uzunluğa gelene kadar 40 santim mi istiyorsunuz, 50 santim mi istiyorsunuz? Artık istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde dış kanatlara batarak ve altındaki çizgileri alarak sık iğnelerinizi oluşturuyorsunuz. Elimizi sıkı sıkı yapmıyoruz. 6 tane sık iğneyi kaybetmiyoruz. Burada her sırada saymanız zor olabilir. Zaten sırasıyla ilerliyor, görüyorsunuz. Buradaki sık iğneyi yaptık. Yanında sık iğne var, yanında sık iğne var. Bu şekilde döne 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 sapımızı oluşturacağız. Sık iğnelerin dış kanadını ve altındaki çizgileri alarak örüyorum. Elimi gevşek tutuyorum. Sonraki sıralarda hem dış kanada hem de altındaki çizgilere rahatça girebilmek için. Örgünün sapı oldukça kolay. İstiyorsanız düz bir sap da yapabilirsiniz. Sadece sık iğnelerden oluşan düz şekilde ördüğünüz bir sap da yapabilirsiniz. Birkaç sıra öreceğim ve size şeklini göstereceğim. O paylaşacağım midye çantadaki saplara da bakarsınız. Görünümü hoşunuza giderse bunu yaparsınız. Gitmedi, ben bunu sevmedim derseniz de istediğiniz herhangi bir çanta sapını yapabilirsiniz. İnternete yazarsınız, YouTube'a kağıt çanta sapı diye. Orada bir sürü arkadaş anlatmış. Farklı farklı güzel modeller. Onlardan bir tanesini yapabilirsiniz. Çantamızın sapı bu şekilde görünüyor. Ortası boşluk. Etrafından döne döne örüyoruz. Ben yaklaşık 50 santim olana kadar öreceğim. Ve bırakacağım. Sonra diğer sapı da aynı şekilde 50 santim olana kadar öreceğim. Sonrasında zaten esnekliğini de alacağız. Ve 2-3 santim de esnekliğini aldıktan sonra gelir. O şekilde saplarımızı oluştururuz. Ve çantamızın içine dikeriz ve çantamızı artık bitiririz. Siz de istediğiniz uzunluğa gelene kadar dış kanada ve altındaki çizgileri batıyorsunuz ve bu şekilde ilerliyorsunuz.
Buradan sihirli halka yaparak başlamıştık. 6 tane sık iğne yaptık. Önce 6 tane sık iğnenin tepesine battık. Sonraki sıralarda dış kanadına ve altındaki çizgiye batarak ilerledik. Ben 60 sıra ördüm. Sonrasında esnekliğini aldım. Bu şekilde ölçüm 52 santim oldu. 50 santim olana kadar ördüm size dediğim gibi. O da 60 sıra etti. Sonrasında esnekliğini alıyorum. Esnekliğini aldıktan sonra da 52 santimlik bir çanta sapına ulaşıyorum. Burada sıra sayısını nasıl sayacağız derseniz ilk sırada 6 tane sık iğne yapmıştık. Oradan itibaren saydım. Yine sık iğnelerimiz V harf şeklinde görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Bunu 60 sıra ördüm. 50 santime ulaştım. Dediğim gibi esnekliğini alıyorum ve esnekliğini aldıktan sonra 52 santime ulaşmış oluyorum. Ben koluma takmak istemiyorum. Sadece bileğime geçirmek istiyorum. Ya da elimde kullanmak istiyorum diyorsanız sadece 35 santimlik saplar yaparsınız. 35-40 santimlik öyle de kullanabilirsiniz. Artık sap kısmı sizin zevkinize kalmış. Burada 60 sıra örüp esnekliğini aldığım sapımız var. Burada da yine 60 sıra ördüğüm sapım var. Her 10 sırada 15 sırada bir bu şekilde işaretleyici taktım. Baştan sona sürekli saymak zorunda kalmayayım diye. Onu da böyle çıkartıyorum. İkisini de 60 sıra ördüm. Burada esnekliğini almadım, size göstermek istiyorum. Esnekliğini almadığımda bu şekilde arada bir fark oluyor. Şimdi esnekliğini alarak aynı boyuta getiriyorum. Zaten çantamızın içine bir şeyler koyduğumuzda sapımız esneyecektir. 1 santim kadar yine. Bu şekilde aynı boya getiriyorum. Artık sıramı tamamladıktan sonra burada yapacağım işlem, burada en son hangi sık iğnede kaldıysak tam karşısındaki sık iğnenin arka kanadına ve altındaki çizgiye giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tepede bir kapatma işlemi yapacağım. Burada sihirli halkayı kapatmıştık. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Yine kaydırdığım yerin karşısına giriyorum. Sık iğnenin arkasına ve arkasındaki çizgiye ve bu şekilde kaydırıyorum. Burada yeteri kadar ip bırakıp artık kesebilirim. Ağız kısmını kapattık. Dikebileceğim kadar ip bırakıyorum. Yine diğerinde de aynı şekilde en son burada kaldım, bitirdim. Tam karşısındaki sık iğnenin arka kanadına ve altındaki çizgiye batıyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Burada da yine tam karşısında sık iğnenin arka kanadına ve altındaki çizgiye girdim ve kaydırdım. İpimi kesmiştim. Bu şekilde saplarım artık hazır ve dikebiliriz. Çantayı size dediğim gibi iç kısmından ütüledim bu şekilde. Ütüyü koydum. Önce buradan ütüledim. Sonra bu şekilde ütüledim. Döndüre döndüre ütüledim. Siz astar yaptıysanız dış kısmından ütüleyebilirsiniz. Dış kısmından yine ütülemek istiyorsanız, içinden ütülemek istemiyorsanız yine üzerine bir şey örtersiniz ve üstten ütüleyebilirsiniz. Birinci sapı dikerek başlıyorum. İğneyi geçirdim ipimi. Dikeceğimiz yerler buralar. Burada tam orta noktaya gelmek istiyorum. İstiyorsanız tam motifin sihirli halkanın ortasından ilerleyerek bulabilirsiniz. Ya da köşede 5 tane üçlü trabzan yapmıştık. Üçüncü üçlü trabzanın tepesine denk getirebilirsiniz. Tam burada dikmek istiyorum. Karşıda sık iğnelerin tepesinden çıkartıyorum. Ve tekrar bir sonraki sık iğnenin tepesinden giriyorum. Ve sapın içinden geçiriyorum. Siz de uygun yerlerden geçirerek sapınızı dikiyorsunuz. Arkadan başlangıcını göstermek istedim. Önde de bu şekilde görünüyor. Sık iğnelerin tepesine batarak öncelikle sabitledim. Sonrasında artık işim oraya sıkılamak.
iyice sağlam şekilde dikmek. Öncelikle sabitliyoruz tam ortasına. Sonrasında iyice sağlamlaştırıyoruz sapımızı. Artık sağlamlaştırdıktan sonra yapacağımız işlem, burada kalkık bir görüntü var. Ben bunu istemiyorum. O yüzden çantayı, sapı bu şekilde yine sık iğnelerden geçirerek, aşağıdaki motifte yaptığımız sık iğnelerden geçirerek oradaki kalkık görüntüyü düzeltiyorum. Burası artık dikiş işlemi, yani gözünüze nasıl güzel görünüyorsa o şekilde sağlam şekilde dikiyorsunuz. Sadece yeni başlayanlar için gösteriyorum. Herhangi kalkık bir görüntü yok. Bütün bir görüntü var. Ön tarafına bakıyorum. Düzgün şekilde görünüyor. Artık ipimi gizleyebilirim. Öncelikle buradan halka yapıp içinden geçireceğim. Bir zincirle sabitlediğimiz gibi. Sonrasında ipimi gizleyebilirim. Sapımı diktim. İpimi gizledim ve kalan ipi kesiyorum. Bu şekilde. Diğer tarafını da buraya dikiyorum. Böyle. Sonra diğer sapı da aynı şekilde dikiyorum. Size gösterdiğim gibi kalan 3 yeri de bu şekilde sabitliyorum. Dikişte zorluk yok, o yüzden vaktinizi almak istemiyorum. Burada aynı nasıl yaptıysak o şekilde yapıyoruz. Hava da kapandı yine, gök gürlüyor. O yüzden çantanın da fotoğraflarını çekebilmek istiyorum. Gösterebilmek istiyorum. O yüzden acele edeceğim. Çantanın saplarını size gösterdiğim gibi diktim. Artık çantamız hazır. Çantayı önceden astarlarsanız böyle birleştirmeden önce çok güzel olur. Yani herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Ama çantanızın astarı o an yok. Astar kumaşınız yok. O zaman ne yapacaksınız? Sonra kumaşınızı aldığınızda yine aşağıdaki tahtayı, benim çekim yaptığım tahtayı astar olarak düşünün. Çantanızı yerleştiriyorsunuz. İyice düzlüyorsunuz bu şekilde. Yine kenarlardan 1-1,5 santimlik pay bırakıyorsunuz. İster kalemle, istiyorsanız sabunla çiziyorsunuz. Ağız kısmında dahil. Buradan başlayarak dikmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde astarınızı diktiniz. Çantada gösteriyorum ki buralar bizim ağız kısmımız. Buraları dikmeyeceğiz. Onları çantanın içinde sabitleyeceğiz. Buradan birleştirmeye başlıyorsunuz. Buraya geldiniz ve birleştirdiniz. Sonra astarı içine yerleştiriyorsunuz. Dikmediğimiz yerler ağız kısımları kalıyor. Oraları da istiyorsanız önce iğne ile sabitleyin dikeceğiniz yerleri. Sonra elinizle dikin. Astarınızı sonradan o şekilde de oluşturabilirsiniz. Çanta yere temas etmesin ve yanlış ölçmeyeyim diye çantayı öncelikle bağladım. 237 gram ip kullanmışım. Toplam 237 gram ip kullanmışım. Çantamızın bitmiş hali bu şekilde. Sonra detaylı şekilde fotoğraflayacağım. Havanın güzel olduğu zaman da, gün ışığı aldığı zaman da Instagram'da böyle fotoğraflarını paylaşırım. Tam rengini de o şekilde görebilirsiniz. Tartmak için katlayıp ip bağlamıştım. O yüzden ütüsü bozuldu. Tekrar içinden bu hali şekilde ütüleyeceğim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Başta da bilgileri vermiştim. İstediğiniz örgüler varsa Instagram'dan ya da YouTube'dan bana yazabilirsiniz. Örgüyle ilgili de aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.